Merhaba. Şöyle bir düşünelim. Modern dünyamızı şekillendiren ama adı neredeyse hiç anılmayan bir dahi. İşte bugün matematiğin bu gizli mimarının Ebul Vefa'nın inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Günümüzde kullandığımız GPS'ten tutun da yıldızları incelediğimiz o dev teleskoplara kadar. Bütün bu teknolojilerin arkasındaki o karmaşık matematik için kime teşekkür borçluyuz sizce? Peki ya size bu kişinin adını muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 10. yüzyılda yaşamış bir bilim insanı olduğunu söylesem? Evet, bugünkü konumuz Ebul Vefa Buzcani. Hem bir matematikçi hem de bir astronom olan Ebul Vefa, bilim tarihinde gerçekten çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen ne yazık ki genellikle göz ardı edilen bir isim. Hadi şimdi onun hikayesinin başladığı yere gidelim. Ebul Vefa'nın Bağdat'a taşınması öyle sıradan bir şehir değişikliği değildi. Bu 10. yüzyıl dünyasının entelektüel merkezine, yani bilimin kalbinin attığı yere doğru yapılmış bir yolculuktu. Hayatındaki önemli anlara şöyle bir bakalım. 940 yılında Horasan'da doğuyor. Düşünün, sadece 19 yaşındayken bilimin peşinden kalkıp o dönemin bilim merkezi Bağdat'a geliyor ve çok kısa sürede de rasathanenin en parlak zihinlerinden biri oluyor. 998'de vefat ettiğinde ise arkasında devasa bir bilimsel miras bırakıyor. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Ebul Vefa'nın en büyük katkıları yaptığı alana. Açıları ve ölçümleri anlama şeklimizi kökünden değiştirdi diyebiliriz. Gelin bu devrimin içine girelim. Her şey bugün hepimizin liseden bildiği ama o zamanlar için devrimsel bir fikirle başlıyor, tanjant. Ebul Vefa, Arapçada gölge anlamına gelen zıl kelimesini, yani tanjantı, bir nesnenin gölgesini kullanarak ulaşılamayan yükseklikleri hesaplamak için sistematik bir yönteme dönüştüren ilk bilim insanlarından biriydi. Ama bu sadece başlangıçtı. Sanki denklemin eksik parçasını tamamlar gibi tanjantın simetrik kardeşi olan kotanjantı da formülü döktü. Artık sadece dikey gölgeler değil, yatay gölgeler de hesaba katılabiliyordu. Bu ölçüm yeteneğini resmen ikiye katlamak demekti. Ve matematiksel alet çantasına yepyeni bir araç daha ekledi, sekant. Bu kavramla birlikte bir dairenin merkezinden çıkan bir doğrunun çemberi kestiği noktayı hesaplamak mümkün oldu. Bu da özellikle gök cisimlerinin yörüngelerini anlamak için paha biçilmez bir bilgiydi. Ve son dokunuşla kosekantı da tanımlayarak trigonometrinin 6 temel fonksiyonunu bir araya getirdi. Bu 6 fonksiyon o günden bugüne mühendislikten astronomiye, içinde üçgenlerin ve dalgaların olduğu her şeyi anlamamızın anahtarı haline geldi. İşte bu noktanın altını çizmek lazım. Ebul Vefa sadece eksik parçaları eklemekle kalmadı, bugün hala kullandığımız trigonometrinin temel araç setini tamamladı ve bu fonksiyonlar arasındaki ilişkileri ilk kez o ortaya koydu. Adeta matematiğe yepyeni bir dil kazandırdı. Peki bu kadar teorik bilgi ne işe yaradı? Ebul Vefa bu fonksiyonları kullanarak o zamana kadar görülmemiş bir hassasiyetle astronomik tablolar hazırladı. Bu tabloları gökyüzünü ölçmek için kullanılan süper hassas bir cetvel gibi düşünebilirsiniz. Gök cisimlerinin hareketlerini inanılmaz bir doğrulukla hesaplamayı sağladı. Şimdi odağımızı trigonometriden daha da derin bir katkısına çevirelim, farklı matematik alanlarını birbirine nasıl bağladığına. İşte bu onun dehasının bir başka boyutu. Ebul Vefa'nın asıl devrimci adımını belki de buydu. Kendi zamanı için inanılmaz bir konsept olan soyut cebirsel denklemleri somut geometrik şekiller kullanarak çözmede öncü oldu. Yani iki farklı dünyayı, sayıların dünyasıyla şekillerin dünyasını bir araya getirdi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bakın, ünlü bilim tarihçisi Florian Cajori ne diyor? Ebu Vefa'yı Newton ve Leibniz'ten yüzyıllar önce modern matematiğin en önemli dallarından biri olan kalkülüsün temeline atmakla onurlandırıyor. Bu, onun ne kadar ileri görüşlü olduğunun en büyük kanıtlarından biri. Son olarak bu engin bilginin nasıl kaydedildiğine ve yazdığı o etkili kitaplar aracılığıyla nesiller boyu bize nasıl ulaştığına bir bakalım. İşte en önemli eserlerinden sadece birkaçı. Kitab-ül Kamil, adeta kendi çağının en kapsamlı trigonometri ansiklopedisiydi. Ez-Zicüş Şamil ise yaptığı hassas gözlemlerin bir anıtı gibiydi. Ayrıca kendisinden önce gelen Harezmi gibi devlerin eserlerine yaptığı yorumlarda ne kadar büyük bir geleneğin parçası olduğunu gösteriyor. Etkisinin ne kadar uzun soluklu olduğunu bir düşünün. 10. yüzyılda Bağdat'ta yaptığı çalışmalar tam 700 yıldan fazla bir süre sonra 18. yüzyılda Avrupa aydınlanmasının en büyük beyinleri tarafından inceleniyor ve kaynak olarak kullanılıyordu. Bu inanılmaz bir etki sürekliliği demek.
Ve işte mirasının somut bir kanıtı. 1000 yıldan fazla bir süre önce yazdığı o başyapıtın bir kopyası bugün hala varlığını sürdürüyor. Paris'te bir kütüphanede tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Ve bu hikaye ister istemez insana şu soruyu sorduruyor. Ebul Vefa gibi dünyamızı şekillendiren ama isimleri tarihin tozlu sayfalarında kaybolan daha nice gizli kahraman var. Belki de gerçek ilerleme spot ışıklarının altındakiler kadar bu isimsiz kahramanların omuzlarında yükseliyordur. Ne dersiniz?